Merhabalar. Dersimiz genel cerrahi, konumuz anal fissür. Bugün sizlere anal fissür hastalığından bahsedeceğim. Genellikle makat bölgesindeki bütün hastalıkları hastalarımız hemoroid olarak adlandırırlar. Ama o bölgede farklı hastalıklar vardır. Anal fissür de bunlardan birisidir. Nedir anal fissür? Makatın çıkış kısmında meydana gelen bir yırtılma olur. Genellikle hassas, titiz, dışkılamasını evinde yapmaya çalışan, dışarıda tuvalete gitmek istemeyen hassas, titiz bireylerde, bazen de hamilelikten sonraki genç hanımlarda görülen bir problemdir makat yırtığı. Dışkılama ertelendiğinde kalın bağırsağın içerisinde bekleyen, suyu emilmiş, sertleşmiş dışkı makattan çıkarken bir yırtılma meydana gelir. Hastalarımız bunu tipik olarak tarif ederler. Ben dışkılama sırasında bıçakla kesilir gibi bir acı hissediyorum ve daha sonra birkaç damla kanama görüyorum diye anlatırlar. Biz buna anal fissür diyoruz. Yani makat yırtığı, hemoroid değildir, farklı bir hastalıktır. Tedavisinde ne yapıyoruz? Tanıyı koyduktan sonra. Tanı da aslında şöyledir. Hasta siz muayene etmenize bile izin vermez. Dokunduğunuz anda çok şiddetli bir ağrısının olduğunu ifade eder. Bunu gördüğümüzde genç hastaysa çok başka problem aramayız. Anal fissür olduğunu düşünürüz. Evet, anal fissürün tedavisinde ne yapıyoruz? Anal fissür probleminde ilk olarak ilaç tedavisi veriyoruz. Pek çok hastalıkta çözmek istediğimiz yöntem daha az zahmetli. Verdiğimiz ilaçlarla makattaki yırtık bölgesini iyileştirmeye çalışıyoruz. Buradan geçecek olan dışkıyı yumuşatacak ilaçlar veriyoruz ve bir süre bekliyoruz. Çözülmezse, şikayetleri geçmezse ikinci olarak biz kendi kliniğimizde botoks uygulamasını tercih ediyoruz. Nedir botoks? Bildiğimiz kırışıklıklar için kozmetik amaçla kullanılan botulinum toksinini veriyoruz. Şurası yırtık bölgesi olsun. İç kas ve dış kas olarak çizdim. Tabii ki anatomik olarak böyle değil, iç içe geçmiş kas grupları, sınırları çok belirgin değil ama biz işlem sırasında hissedebiliyoruz bu iç kası. Buraya iki noktaya botoks ilacını enjekte ediyoruz. Yani tıpkı kalçadan iğne yapılır gibi botoks ilacını buraya yapıyoruz. Ne işe yarıyor? Geçici olarak bu kasın yaklaşık 6 ay süreliğine kasılmasını engelliyor. Kas kasılamadığı için de buradaki yırtık iyileşmeye fırsat buluyor. Her zaman tedavi ediyor mu? Hayır. Yaklaşık %70, yani 10 hastadan 7'si botoks ile fayda görüyor. Ancak iyileşmeyen hastalarımızda ne yapıyoruz? Problemleri geçmeyen hastalarımıza tekrar botoks uygulaması deneyebiliyoruz. Genellikle bunu öneriyoruz. Onda da fayda görmüyorsa artık sıra geliyor. Ameliyat. Yani LIS dediğimiz lateral internal sfinkterotomi ameliyatı. Ne yapıyoruz bu ameliyatta? Şurası makat yırtığı, iç kas ve dış kas. Yaklaşık yarım santimlik bir kesikten iç kası keserek ayırıyoruz. Bu şekilde makat bölgesi gevşediği için buradaki yırtık iyileşmeye fırsat buluyor. Ancak bu bizim çok sevdiğimiz ve tercih ettiğimiz bir ameliyat değil. Sebebine gelince bu işlemi yaparken dış kasta zarar gördüğü takdirde hastada gaz veya büyük abdest kaçağı gelişebiliyor. Bu da çok sevimsiz bir komplikasyon olduğu için en son tercih olarak bu ameliyatı gündemimize alıyoruz. Yani özetle anal fissür tedavisinde öncelikle ilaç tedavisi, daha sonra botoks ve en son olarak ameliyat öneriyoruz. Tabii ki sonrasında da yumuşak dışkılama sağlayacak bir diyet önerisini vermekte fayda var. Anal fissürün tedavisi bu şekilde. İşe dönüş sürelerine gelince botoks uygulamasından sonra hasta aynı gün işine devam edebiliyor. Ameliyattan sonra da birkaç gün sonrasında tekrar işine başlayabiliyor. Uzun istirahat gerektiren bir tedavi yöntemi ve işlemleri değildir. Anal fissürün tedavileri bu şekilde. Eğer bu konuyla ilgili sormak istediğiniz sorular olursa sosyal medya sayfalarımıza yazabilirsiniz ya da YouTube sayfamıza yorum olarak yazarsanız sizlere daha geniş bir bilgilendirme yapmaya çalışacağım. Teşekkür ederim.